Bugün maraton dediğimiz şey her yıl 1 milyondan fazla insan için bir dayanıklılık sınavı. Beden tükenir, nefes kesilir, bacaklar yanar. Ama bu ismin doğduğu yerde mesele bitiş çizgisine ulaşmak değildi, hayatta kalmaktı. Milattan önce 490'da Atina'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki küçük bir sahil ovasında yaklaşık 10 bin Yunan hopliti o dönemin süper gücüyle yüz yüze geldi. Ve bu savaş sadece bir muharebe değildi. Bugün yaşadığımız dünyanın şekillenmesinde payı olan büyük kırılmalardan biriydi. Adı Maraton Savaşı. Önce tabloyu net görelim. Milattan önce 490 yılında dünyanın en büyük imparatorluklarından biri Perslerdi. İran'dan Anadolu'ya, Mısır'dan Orta Asya'ya kadar uzanan dev bir güç. Kral 1. Darius bu imparatorluğu yöneten adamdı ve Darius'un kafasında çözülmemiş bir hesap vardı. Milattan önce 499'da Anadolu'daki Yunan şehirleri Pers hakimiyetine karşı ayaklanmıştı. Bu İyon ayaklanmasına hem Atina hem de Eretria şehirleri asker göndererek destek vermişti. Ayaklanmacılar, Perslerin Anadolu'daki önemli merkezlerinden Sardes'i yakıp yıkmıştı. Darius bu utancı yutamadı. Efsaneye göre bir hizmetkarına her gün sofrada 3 kez şunu söyletiyordu: "Efendim, Atinalıları unutma." Bir kral intikam için bir ritüel kuruyordu ve milattan önce 490'da o intikamın vakti geldi. Darius yüzlerce gemilik büyük bir filo ve on binlerce kişilik bir kuvvet gönderdi. Komutanlar Datis ve Artafernes'ti. Yanlarında ilginç biri daha vardı: Hippias. Hippias yıllar önce Atina'dan kovulmuş eski bir tirandı. Şehri ele geçirirlerse onu yeniden başa geçireceklerdi. Bunu bilen Hippias, Körfez'de bir konum önerdi: Maraton. Maraton, Atina'nın kuzeydoğusunda uzun ve düz bir sahil ovasıydı. Hem büyük bir ordu için manevra alanı sunuyordu, hem de Atina'ya yakındı. Persler oraya çıkarma yaptığında Atina'daki haber bir şok dalgası gibi yayıldı. Şehirde toplantı yapıldı. Bir karar alınması gerekiyordu. Ama Atina yalnızdı. Tüm Yunanistan'a çağrı yapıldı. Pek çok şehir Pers korkusundan hareket etmedi. Yalnızca küçük komşu şehir Plataya 1000 kişilik kuvvetiyle geldi. Sparta'ya ise özel bir koşucu gönderildi: Pheidipides. Herodot'a göre Pheidipides bir hemerodromostu. Yani profesyonel uzun mesafe habercisiydi. Atina'dan Sparta'ya koştu. Dağları aştı, vadilerden geçti. Yaklaşık 225 kilometrelik mesafeyi 2 güne yakın bir sürede tamamladı. Sparta'ya ulaştı ve yardım istedi. Sparta'nın cevabı hem saygın hem de can sıkıcıydı: "Gelmek istiyoruz ama şu an kutsal Karneia Festivali sürüyor. Dini yasalar savaşa izin vermiyor. Dolunay bitmeden hareket edemeyiz." Bu da Atina için günlerce beklemek demekti. Pheidipides geri döndü ve bu haberi komutanlara iletti. Atina'nın bekleyecek günleri yoktu. Peki ne yapacaklardı? Atina ordusunun 10 generali vardı ve aralarında bir görüş ayrılığı patlak verdi. Bir grup savunmacıydı: "Şehrin surlarının arkasında bekleyelim, Spartalıları bekleyelim." Diğer grupsa saldırmak istiyordu: "Onlar buraya gelene kadar biz daha fazla zayıflarız." Bu tartışmada kilit isim Miltiades'ti. Miltiades, Persleri yakından tanıyan bir komutandı. Yıllar önce Karadeniz kıyısındaki Kersonesos bölgesini yönetmiş, Darius'un ordularıyla bizzat birlikte sefere çıkmıştı. Perslerin nasıl savaştığını, zayıf noktalarını biliyordu ve şunu savundu: "Eğer orada oturup beklersek moraller çöker, korkak görünürüz. Biz gidip onları karşılamalıyız. Şimdi." Oylar yarı yarıya bölünmüştü. 10. general aynı zamanda savaş ağası unvanını taşıyan Kallimakos'tu. Ve Miltiades onu şu sözlerle ikna etti: "Atina'nın özgür mü kalacağı yoksa esir mi düşeceği senin elinde." Kallimakos saldırıya oy verdi. Atinalılar ve yanlarındaki 1000 Platayalı Maraton'a doğru yürüdü. Yaklaşık 10 bin Yunan oplitesi ovaya baktığında gördükleri manzara yürekleri donduruyordu. 10 binlerce Pers askeri, okçular, hafif piyadeler, deneyimli savaşçılar. Ve şimdi çekilemezlerdi. Çekilmek, morali silmek demekti. Atina'yı açık bırakmak demekti. Ama Perslerin bir zayıf noktası vardı. Bazı anlatımlara ve modern yorumlara göre o sabah Atinalılar kritik bir fırsat yakaladı. Pers süvarisi savaş alanında etkili biçimde görünmüyordu. Kesin nedeni bilinmiyor. Bazı tarihçiler onların gemilere bindirildiğini düşünüyor, bazıları ise geçici olarak geri çekildiğini. Miltiades bunu fırsata çevirdi
ve sıra dışı bir taktik kurdu. Normalde hoplit hattı daha dengeli ve derin kurulur. Miltiades ise merkezi inceltti, kanatları güçlendirdi. Neden? Çünkü Perslerin en güçlü birlikleri merkezdeydi. Merkez çöktüğünde ordu kaçardı. Bu onların alışkanlığıydı. Ama bu sefer Miltiades merkezi çökmeye bırakacaktı. Zayıf merkez, Pers merkezini içine çekecek. Güçlü kanatlar ise sarmak için hazır bekleyecekti. Bu bir kapan kurmaktı. Saldırı emri verildi. Yunan hoplitleri hızla ilerledi. Son bölümde neredeyse koşuya kalktılar. Bu tuhaf geliyordu Perslere. Zırhlı piyadeler okçulara doğru neden koşsunlar ki? Cevap basitti. Ok menzilini hızla geçmek için. Okçuların yoğun ateşine maruz kaldığınız o birkaç yüz metreyi olabildiğince kısaltmak için. Hoplitlerin bronz kalkanları güneşte parlıyordu. Ayak sesleri ovada yankılanıyordu ve sonra iki ordu çarpıştı. Miltiades'in planı birebir işledi. Pers merkezi zayıf Yunan merkezini geri itti. Persler ilerliyor sandı. Oysa kapanın içine giriyordu. Yunan kanatları ise Persleri sardı. Hem sağdan hem soldan kapandı üzerlerine. Ve bir anda Perslerin en iyi askerleri üç taraftan kuşatılmış durumda buldu kendini. Panik yayıldı. Persler kaçmaya başladı. Gemilerine doğru koştu. Bazıları bataklığa saplandı ve boğuldu. Savaş birkaç saat sürdü. Yunan tarafında 192 ölü, Pers tarafında 6400 ölü. Bu rakamlar antik kaynaklarda, özellikle Herodot'ta geçiyor ve tarihin gördüğü en çarpıcı asimetrik zaferlerden birini anlatıyor. Ama hikaye bitmemişti. Yenilgiye uğrayan Pers filosu hemen çekilmedi. Sola döndü. Cape Sunion'u dolaşarak doğrudan Atina limanına yöneldi. Perslerin planı. Ordu yokken şehre inmek, savunmasız Atina'yı almaktı. Bunu öğrenen Yunan ordusu daha savaş kirini üzerlerinden atmadan yürüyüşe geçti. Zırhlı, yorgun, kanlı. Maraton'dan Atina'ya doğru yaklaşık 40 kilometrelik zorlu bir dönüş yürüyüşü başladı. Bugün maraton fikrinin bağlandığı mesafe de işte bu hafızadan doğdu. Atinalılar limana Pers filosundan önce ulaştı. Persler kıyıda beklediği silahlı orduyu görünce geri döndü. Ve böylece Atina kurtuldu. İkinci kez, aynı gün. Peki Feydipides'in "Zafer!" diye bağırarak Maraton'dan Atina'ya koşup yere yığılma efsanesi? Bu hikaye Herodot'ta yok. Gerçekte Herodot'un anlattığı koşu, savaştan önce Atina'dan Sparta'ya yapılan 225 kilometrelik yolculuktur. Maraton'dan Atina'ya koşu hikayesi, yüzyıllar sonra Plutarkos ve Lukianos gibi yazarlarda ortaya çıktı. Ve 1896'daki ilk modern olimpiyat oyunlarında bu efsane üzerine maraton yarışı icat edildi. Yani bugün hepimizin bildiği o dramatik son koşu. Büyük ihtimalle bir efsane. Ama maraton ovasında gerçekten yaşanan şey, o efsaneden çok daha büyüktü. Maraton savaşının önemi sadece bir ordunun diğerini yenmesinden ibaret değil. O güne kadar Pers İmparatorluğu gittiği yerlerde büyük ölçüde kazanmıştı. Mısır düşmüştü. Babil düşmüştü. Lidya düşmüştü. İonya düşmüştü. Kimse bu devasa makineyi kolay kolay durduramıyordu. Maraton Savaşı kaybedilseydi, Atina'nın siyasi ve kültürel yükselişi çok daha farklı bir yola girebilirdi. Bugün bildiğimiz klasik Atina'nın hikayesi daha başlamadan kırılabilirdi. Büyük trajedi yazarı Aiskailos, maratonda bizzat savaşmıştı ve ölümünden önce mezar taşına şunu yazdırdı: "Büyük trajedilerle değil, maratonda savaşmış olmakla hatırlanmak istiyorum." O kadar büyük bir andı ki bu, kişisel, sanat başarısı bile gölgede kalıyordu. 192 Atinalı o ovada can verdi. Hepsinin mezarı hala orada. Maraton Ovası'nda bir tümülüs altında yatıyorlar. Sayıca azdılar, desteksizlerdi. Herkes onların kaybedeceğini düşünüyordu. Ama onlar koştular. Hem Perslere doğru hem de Atina'ya doğru. Ve bu koşu dünyayı değiştirdi. Kanala abone olmayı unutmayın. Tarihle kalın. Hoşça kalın.